Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çantayla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğenerek ördüm arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir çanta. Şöyle göstereyim yakından. Tabanımız var arkadaşlar. Evet, çantamızın boyutuna bir bakalım. Şöyle açık bir şekilde ölçtüğümüzde 24 santim. Boyuna baktığınız zaman arkadaşlar yüksekliği de 20 santim. ...24 santim. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen birkaç tane yorum yapın ve beğen butonuna basın arkadaşlar. Onun dışında kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıcalıklardan faydalanmak için ise katıl butonuna tıklayarak çok cüzi bir miktarda kanalıma katılabilir ve sosyal medyadan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, taban yapımıyla başlayalım. Toplamda 12 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. Birinciye değil, ikinciye, yani şuraya. Zaten buraya batsak olmuyor. İkinci zincirimize batıp sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve son olarak 11. 11 tane zincirimi çektim. Şu ipimi şuraya atıyorum. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi bu noktada şu ilk sık iğnemiz burada, tamam mı? Onun içerisine şöyle batıyoruz. Şunu da alttan yürütelim. Birinciden başlıyoruz sık iğne yapmaya. Bir sırayla, 2 3 bakın, 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi arkadaşlar şu sonuncuyu kesinlikle örün. Bazı arkadaşlarımız örmüyor. İşleri küçülüyor. Bakın. Son sık iğnemizi örelim. Tamam mı? 11. Bakalım, başka kalmadı. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk sık iğneden başlıyoruz örmeye. 1, sıradaki 2. Bu şekilde tabanımızı öreceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Sonra bir zincir çekip geriye doğru döneceğiz. Böyle sürekli 11 tane 11 sık iğneyi tekrarlayarak öreceğiz arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa varana kadar örelim. Ben size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Örelim gelelim. Evet arkadaşlar, ben tabanımı ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 sıra örmüşüm arkadaşlar. Tam 32 tane sıram var. Şimdi kaç santim olduğuna bakalım 32 sıranın. Şöyle. Toplam
18 santim arkadaşlar. Şuradan da şu an için 6,5-7 santim. Şimdi arkadaşlar tabanımızın etrafını öreceğiz. Şöyle sık iğnemiz burada. Tamam mı? Şuraya batıyoruz. Şu noktaya sık iğne yapıyoruz. Sonraki şurada sık iğnemizin içerisine batıp sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine batıp sık iğne yapıyoruz. Burada her sıranın başına bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle şuraya, sonra şuraya. 32 tane sıramız var diye arkadaşlar. Toplam 32 tane sık iğnemiz olacak sıra başına kadar. Sıramızın başına kadar bu şekilde örelim, gelelim. Yani şu köşeye kadar örüp gelelim. Köşedeyiz arkadaşlar. Şöyle örelim. Şimdi tam şuraya arkadaşlar bakın. Şu noktaya, köşe noktasına bir tane daha, 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnem bu sıranın, bir tanesi de şu yukarının. 1 2 3 4 5 6 7, şuraya bakın. Şöyle 2 lobu da alıyorum. 8 9 10, son olarak 11. Şimdi aynı yere bir tane daha yapalım arkadaşlar. 1 diye sayacağız. 1 şuradan. 11 tane bu köşenin bu kenarın, kısa kenarın sık iğnesi, diğeri de 32 tane olacak. 1 2 3 4 5, bu şekilde sıranın başına kadar örelim arkadaşlar. Gelelim. Evet, şurayı da örelim. Son olarak şu köşeyi ördük. Sonra buraya bir tane daha örüyoruz. Tekrar sıradan 2 3 4 5 6 7 8 9 10, son olarak 11. 11 tanemi ördüm. Şimdi ilk sık iğnemin içerisine kaydırarak bağlıyorum. Bir tane zincirle bir sıraya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar tabanımız bu şekilde. Tabanımızın son hali böyle. Şimdi bir sıra arka lobdan öreceğiz. İşimiz yukarı çıkacak. Yani yukarı doğru gideceğiz. Modelimizin ilk sırasını kuracağız. Sık iğnemizin arka lobuna batıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Sık iğnemizin arka lobuna batıyoruz. Tamam mı? Görünüyor mu? Hı hı. Arka lobuna. Şöyle arka lobuna. Arkaya. Bu şekilde her bir sık iğneye bir tane batıyoruz. Köşelerde de aynı şekilde bir tane batıyoruz arkadaşlar. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde. Neden arka loba battık arkadaşlar? Şöyle güzel bir görüntümüz olsun diye. Ve şu tarafa doğru gitsin diye, yukarıya doğru. Tamam mı? Bu sıramızı örelim, gelelim. Evet
Evet arkadaşlar, ben bitirdim sıramı. Şimdi ilk sık iğnemin içerisine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir tane zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar şunu size göstermek istiyorum. Şurayla şurayı birbirine bağlıyorum ya. İkisi bir sayılıyor. Şimdi ben buraya dibine sık iğne yapıyorsam şuraya yapmayacağım. Bakın, buraya dibine yapıyorsam buraya yapmayacağım sıranın sonunda. Eğer buraya değil, direkt buraya geçip sık iğne yapıyorsam buraya yapacağım. Tamam mı? Şimdi ben ilk sık iğnemi dibine yaptığım için şöyle bir sık iğne yapıyorum ya. Sıranın sonunda şuraya batmıyorum. Tamam mı? Direkt buraya sık iğnemi yapıyorum ve şuraya bağlıyorum. Sıra sonunda göstereceğim tekrar. Tek tek iki lobu da alıyorum ve bir sıra sık iğne örüyorum. Şu an ikinci sıramızı örüyoruz arkadaşlar. Tabandan sonraki ikinci sıra bu. Şimdi tek tek sık iğnelerimizi yapalım. Tamam mı? Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar şurayı da yapıyorum. Bakın şuraya. Bu benim son sık iğnem. Şuraya yapmıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buraya kaydırmayla bağlamıştık. Burası da bizim bir tane zincirimiz. Sonucumuz bu şekilde. Sonra ilk sık iğnenin içerisine kaydırıp bağlıyoruz. Bir tane zincirle üst sıraya geçiyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar ilk sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimi kuruyorum burada. Şimdi arkadaşlar şu benim ikinci sık iğnem. Onun hemen altına batıyorum. Ve ipimi şöyle alıyorum. Tamam mı? Bakın şöyle alıp örüyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıp örüyorum. Bakın kayıyor. V oluyor, tamam mı? İsterseniz düzeltip V de yapabilirsiniz. İsterseniz öyle de bırakabilirsiniz. Şimdi ikincisinin bir sonraki sık iğnenin altına, anladınız mı? Sık iğnenin altına batıp sık iğne örüyorum. Uzun bir sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıp yapıyorum. Bir sonrakinin altına batıp yapıyorum. Şimdi sıradakinin tepesine batıp yapıyorum. Bir sonraki sık iğnenin altına batıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine, diğerinin altına. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir uzun bir kısa sık iğneler yapıyoruz. Görüyor musunuz? Şu köşeyi de göstereceğim size. Bazı kişiler köşelerde artırmalar yapıyorlarmış arkadaşlar. Oraya bir çözüm bulalım. Köşeye kadar gelelim. Şuralara kadar örelim, gelelim. Evet, köşedeyiz. Köşeleri birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi şuranın altına uzun sık iğne, bir sonrakine kısa sık iğne, bir sonrakine tam denk getirelim. Uzun sık iğne. Şöyle şey yapalım arkadaşlar. Düzleyelim artık. Hani yukarı doğru çıktık ya, şöyle yapmayalım. Kafamız karışıyor. Şöyle yukarıya doğru bir tane kısa sık iğne, karşıdakine uzun sık iğne, kısa sık iğne. Gördünüz mü? Bakın bu şekilde çıktı. Şimdi devam edelim. Uzun sık iğne, kısa sık iğne. Bu şekilde bütün sıramızı örelim. Birinci sırayı bitirelim. Sıra başında buluşalım. Şimdi arkadaşlar sıramın sonundayım. Kısa sık iğnem var. Şimdi ilk sık iğneme kaydırmayla bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve olduğum noktaya
Kısayla başlamıştık arkadaşlar. Kısayla uzunla başlayacağız bu sefer. Tam hemen dibine, şu sık iğnenin alt tarafına uzun yapıyorum. Uzunla başlıyorum. İkincisine kısayla başlıyorum. Devam ediyorum. Yani şu uzun yaptığımızın tepesine kısa yapıyoruz. Kısa yaptığımızın dibine uzun yapıyoruz. Tamam mı? Bir tane kısa yapıyorum. Bir tane uzun yapıyorum. Uzun var. Kısa yapıyorum. Kısa var. Uzun yapıyorum. Uzuna kısa, kısa olana uzun. Tamam mı? Bakın arkadaşlar. Uzun var. Uzunun tepesine kısa yapıyorum. Kısa var. Kısa olanın altına uzun yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane kısa, bir tane uzun. Bir tane kısa, bir tane uzun. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Gelelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonundayım. Neredeyse sonundayım. Şimdi kısa olana uzun yapıyorum. Uzun olana kısa yapıyorum. Kısaya uzun. Şimdi bu noktada arkadaşlar bağlıyorum ipimi. Tamam mı? Şu uzunla bitirdim. Hemen dibine bir tane zincirle bağlıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine. Bakın uzun olan yere. Bir önceki sırada uzunla başladık ya. Bu sırada kısayla başlayacağız arkadaşlar. Hemen dibine kısayla başlıyoruz. Daha sonra kısa olan yere uzun yapıyoruz. Şöyle. Uzun olana kısa, kısa olana uzun. Uzun olana kısa, kısa olana uzun. Mantığımız bu arkadaşlar. Bir sırada kısayla başlıyoruz, bir sırada uzunla başlıyoruz. Mantık bu. Kısa olanın üzerine uzun, uzun olanın üzerine kısa yapıyoruz. Bu şekilde istediğimiz boyuta varana kadar örelim arkadaşlar. Gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ördüm. Bakalım ne kadar örmüşüz. Eni şöyle hesapladığınız zaman eni 25 santim, ortalama 25 santim ve boyu arkadaşlar şuradan buraya kadar görüyorsunuz 17 santim. Evet, bu kadar büyüklük bizim için yeterli. Şimdi sıramızın sonundayız arkadaşlar. 17 santim ördük, sıra sonundayız ve bir sıra kaydırmayla modelimizi, çantamızın ağız kısmını tamamlayıp bitireceğiz. Şimdi ilk bakın arkadaşlar, arka loba, bakın arka loba batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şurada hani sık iğnemiz var ya arkadaşlar, arkasındaki loba batıyorum. Yani bir tane loba alıyorum. Şuraya kaydırma yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin arka kanadını alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin arka lobunu alıp kaydırma yapıyorum.
Bir tane lob üzerinden işlem yapıyoruz. Arkadakine. Şöyle 2 tane lobumuz var. 1, 2. Görüyor musunuz? Arkadakine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar kaydırmamızı yapalım. Gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Kaydırmalarımızı yaptık. Bitti arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğnenin içerisine şuraya 2 lobuna da batıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. Bir tane zincir çekip bitiriyorum. Bu noktada ipimi kesiyorum. Şöyle keselim. İpimizi tam bu hizadan kaydırıp kaybedelim. Arka taraftan alalım şöyle. İlkine batalım. Şuradan ilerleteceğim arkadaşlar ipimi. Şöyle nizamlı bir şekilde. Nereden kayboluyorsa oradan kaybedelim. Şuraya alalım mesela. Şuraya alalım. Görüyor musunuz? Şimdi şuraya bir bağlayalım. Bu noktaya. İp temizleme işlemlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ipinizi çok kısa tutmayın. Yani hemen bir iki kaydırmadan sonra öyle bırakmayın arkadaşlar. Yoksa ipiniz sökülebilir. Şöyle tekrar. Gürültü için kusura bakmayın arkadaşlar. Komşumuz tadilat yapıyor sanırım. Maalesef sabahtan beri bu gürültü var ve ben yapacak bir şey bulamadım. Videoyu da çok bekletmek istemedim. O yüzden siz de idare ederseniz çok sevinirim. Şuradan yakalım arkadaşlar. Sökülmesin. Şimdi biz içerisine astar dikeceğimiz için bu ipler öyle çok sorun yaratmayacak bizim için. Eğer astar olmasaydı epey kaydıracaktık ipimizi. Şimdi ağız kısmı bu şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde görünüyor. Bizim tam kenar tarafımız neresi bakalım. Burası arkadaşlar, çizgiyi görüyorsunuz. Tamam mı? Burayı arka tarafa vereceğiz. Burası bizim ön tarafımız olacak. Şimdi biz çantayı şöyle bir kıvıracağız daha sonra en son işlemde. Şimdiden bir kıvıralım bakalım. Tam ortalı bir şekilde arkadaşlar, bakın tam ortalı bir şekilde kıvırın. Ve şurayı da gerekirse sayın arkadaşlar, tam ortadan yapın. Tamam mı? Yamuk olmasın. Şimdi arkadaşlar bu noktada kapak yapacağız. Bakalım. Kapağımızı şuradan bir başlatalım. Bakın. Yakın olsun. Şuradan. Büyük bir kapak yapmak istiyorum. Buradan bakalım. 2, 4, 6'ya. Tamam mı? Buradan da 2, 4, 6'ya kadar şöyle bir kapak öreceğiz. Bakalım kaç tane sayımız var. Sayalım. 6'yı da sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane sayımız var. Şimdi biz kapağı örelim. 25 tane sık iğne ile başlayacağız arkadaşlar. O yüzden 26 tane, hatta bir tane iyice sıkalım.
Tamam mı? Bu bizim kilit sık iğnemiz olsun. Ondan sonra 26 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 24, 25, 26. Tamam. 26 tane yaptık. Şimdi birinciye değil ikinciye batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum ve sık iğne örüyorum. Toplam 25 tane sık iğne öreceğim. Sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim, gelelim. Evet, sonuncusunu da örelim. 25 tane arkadaşlar. Bunu kenara alalım. Odak oraya gitmesin. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyorum. Şimdi ilk sık iğnemin içerisine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar 25 tane sık iğne örüyorum. Evet, son sık iğnenizi örmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle baktığınızda V görüntüsü var ya, onu da örün. Ve bir daha baktığınızda V görüntüsü bitmiş oluyor. Şöyle bir tümsek görüyorsanız sıranız bitmiş demektir. Bunu atlamayın arkadaşlar. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Sonra tekrar ilk sık iğneden başlıyorum. Ve sırayla bütün sık iğnelerin içerisine sık iğneler yapıyorum. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Kapağı örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra ördüm. Evet arkadaşlar, şimdi eksiltmeler yapacağız kapakta. Birinci sık iğnemizin içerisine değil, bakın birinciye değil, ikinciye batıyorum ve sık iğne örüyorum. Sonra sırayla tek tek sık iğneler örüyorum. Sıra sonuna kadar tek tek örelim, gelelim. Evet, sıramızın sonundayız arkadaşlar. 2 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi eksiltme yapacağız. Burada bu ikinci sık iğneyi örmüyorum. Baştaki sık iğneyi örüyorum. Bu şekilde bir tane eksiltme yapmış oluyorum. Bir tane zincirle işimi geriye doğru çeviriyorum. Bir tane daha eksiltme yapacağız arkadaşlar. İlk sık iğnenin içerisine değil, bir sonrakine batıyoruz ve sırayla tek tek sık iğnelerimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Sıramın sonundayım. 2 tane sık iğnem kaldı. İkinciye değil, sonuncuya. Birinciye batıyorum. Sık iğneyle eksiltme yapıyorum. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Sonra tek tek sık iğnelerimi örüyorum. Evet, sıra sonundayım. Tekrar bir tane atlıyorum. Baştakine batıyorum. Sık iğne örüyorum.
Bir tane zincirle geriye doğru dönüyorum. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Burada da bir eksiltme ve tekrar devam ediyorum. Evet, sıramın sonundayım. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Bir tane sık iğne yapıp bir zincirle bitiriyorum. Bakalım kaç sıramız oldu arkadaşlar. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane arkadaşlar. Yani toplamda 4 sıra eksiltme yaptık. Bu kadarlık bizim için yeterli. Şimdi sık iğnelerle çevireceğiz arkadaşlar. Düz tarafı bu taraf. O yüzden düz taraftan sık iğneler öreceğiz. İlk bulunduğumuz noktaya bir tane sık iğne yapalım. Ondan sonra sırayla her bir yere sık iğneler yapalım. Şimdi buraya bir tane yaptık arkadaşlar. Sonra şuraya yapıyoruz. Tamam mı? Sonra şu noktaya, ya her sıraya bir tane yapıyoruz. Sonra şu noktaya arkadaşlar, bakın buraya, şuraya yapalım. Burası bizim dönüş yerimiz arkadaşlar. Buraya iki tane yapsak iyi olacak. Şu noktaya. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncünün şurasına. Şu boşluğa iki tane yapalım. Tamam mı? Ondan sonra tek tek devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5. Saymanıza gerek yok. Tek tek örün. Evet, sıra sonundayız arkadaşlar. Bakın şu noktaya, şuraya batalım. Buraya iki tane yapalım. Bir tane daha yapalım. 2. Dönüş için iki tane yaptık. Şimdi sırayla şuradan devam edelim. İki kanadı da alıyorum. Görüyor musunuz? Şuraya batıyorum. İki tane kanat alıyorum. Evet, devam edelim. Şimdi buranın şu sonuncudayız arkadaşlar. Şu noktaya iki tane yapacağız. Sökülmesin diye yaktık. Devam edelim. Tek sık iğneleri örelim. Evet. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar, şu noktaya iki tane yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Tam aynı hizaya şuraya yine iki tane yapalım. 1, 2. Tek tek örelim. Üç. Şimdi şuradan 4. Evet arkadaşlar, başladığımız noktaya geldik. Bu son sık iğnemiz. Şurası bizim ilk sık iğnemiz. Tamam mı? Oraya batalım. Bir tane kaydırmayla
ve bir tane zincirle ipimizi buradan keselim. Şimdi arkadaşlar bir sıra kaydırma yapacağız ama bu noktadan yapmak istemiyorum. Çünkü bu nokta görüntü kirliliği olmasını istemediğim için şuradan batacağım. Şöyle şu noktadan arka loba batacağım. Bir tane zincirle sabitleyeceğim. Şu arka loba batıyorum arkadaşlar. Bakın sıradaki sık iğnenin 2 tane kanadı var ya, 1 2, arkasındaki kanada batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir sonraki sık iğnenin arka kanadına, böyle tek tek bütün sık iğnelerin arka kanadına kaydırma yapıyoruz. Bu geçiş yerini göstermek istiyorum size. İpimizi kopardığımız yeri. Arka loba alıyorum. Şu ipimizi arka tarafa atıyoruz. Düğüm yerini. Tamam mı? Şuraya arkadaşlar. Bir tane şu noktaya kaydırmayı yapalım. Daha sonra yukarıya geçelim. Evet, neredeyse sıra sonundayız. Şurada. Şimdi ilk ipimiz bu noktada arkadaşlar. Şuraya bir tane daha kaydırma yapalım. Bu ipimizi şundan birbirine düğümleyelim. Sökülmesin diye arkadaşlar. Sıkı bir şekilde bağlayalım. Açılmasın. Kapağımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kapağımızı çantamıza örelim. Çantamızı şöyle bir alalım. Tam dümdüz bir şekilde tutalım. Şöyle dümdüz arkadaşlar, bakın. Dümdüz tutuyoruz. Bakalım bu noktadan bu noktaya kaç sayı var? Tam arka tarafını çevirelim. Burası bizim arka tarafımız. Çizgi burada görüyorsunuz. Sayalım bakalım arkadaşlar. Önce bunu sayalım. Bakalım burada kaç tane kaydırmamız var. Kapağımızı sayalım. Kapağımızın düz tarafı burası. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane kaydırmamız var. Buranın 26'sıyla şuranın 26'sı birbirine dikilecek arkadaşlar. Şimdi tam köşelerden bakalım kaç tane burada sayımız var. Tam şuradan saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Tam 46 tane sayım var arkadaşlar. 46 tane sayıdan 26'yı çıkardığımızda 20 kalıyor. 10 tanesini bu tarafa ayıracağız. 10 tanesini bu tarafa ayıracağız. Şimdi çantanın ön tarafını çeviriyoruz. Burası çantamızın önü. Tamam mı? Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane 11.'ye batıyorum. Bu benim 11. sayıma dikeceğim bunu. Şimdi bu noktada kapağım böyle gelecek ya arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Ters. Bakın düzü burası.
tersi burası. Tersi arkaya doğru bakacak. Şimdi ben bu noktada şuraya şu zincirime batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Çıkarıyorum. Ondan sonra üstteki lobu alıyorum arkadaşlar. Bir tane lobu buradan alıyorum. Bir tane lobu şuradan alıyorum. Tamam mı? Kaydırma yapıyorum. Sıradaki lobu alıyorum ve en üstteki lobları alıyoruz. Bakın üstteki lobu alıyoruz ve şuranın üstteki lobunu alıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Sıradakinin üstteki lobu ve karşıdakinin üstteki lobu, en üstteki lobları birbirine kaydırma yöntemiyle örüyoruz, dikiyoruz. Sonuncusunda şurada arka lobu diktik, bir tane zincirle sabitliyoruz. Evet. Şimdi bu ipimizi bu noktadan keselim. Düzeltelim arkadaşlar burayı. Tam ortaya gelecek şekilde şu aparatımızı bir takalım. Ortalı bir şekilde takalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane var. Şöyle baktığınız zaman 2, 4, 2, 4. Tamam. Tam bu noktaya takacağız. Tamam, bu şekilde aparatımızı taktık arkadaşlar. Tam ortalı takmaya özen gösterin. Çanta yamuk olmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde bir sap ördüm. Sapını şöyle size göstereyim. Bu sapın videosu kanalımda mevcut arkadaşlar. Sap videolarına bakarsanız sarı bir tane aynısından örmüştüm. Aşağıya link bırakacağım arkadaşlar. Yorumlara ve açıklama kısmının ikisine de linkini bırakacağım. İstediğiniz boyutta örebilirsiniz. Çantamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ister bu şekilde kullanın, bu şekilde takın. Tam ben şu yayını, halkasını tam bu noktaya taktım. Şöyle görüyorsunuz. Şuraya. Şuraya. Tamam mı? Şimdi de şöyle bir zincirim var. Zincirimi de takacağım arkadaşlar. Bunu böyle içeriye doğru katlayalım. Bu arada astar videosunu çekmedim arkadaşlar. Önce astarınızı dikin. Ondan sonra bu halkanızı takın. Şöyle bunu tam bu noktadan geçirelim. Ve şunu da bu şekilde bakın. Şimdi diğerini de takalım.
İyice içeriye doğru alalım. İsterseniz çantanızı bu yayları takmadan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açık bir şekilde. Siz nasıl isterseniz o şekilde takın. Evet. Çantamın son hali böyle arkadaşlar. Eğer çantamı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abonelik ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıcalıklardan faydalanmak için abonelik butonundan sonra katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Birkaç tane yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.